Herkese selam. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm Hançer'in evinde Sıla ile konuşması esnasında başlıyor. Sıla şerefinin ve haysiyetinin kirlendiğini Hançer'e söylüyordur. Sıla Hançer'e benim şerefimle oynayan adamı öldürmekte kararlıyım dedi. Hançer Sıla'ya hapishaneye girmemesi için mantıklı cümleler kursa da Sıla hiçbirini önemsemedi. Hançer Sıla'ya silahı vermesini söyledi fakat Sıla bunu kabul etmedi. Hançer Sıla'ya bana karşı borçlusun ve bu borcu silmem için tek bir şartım var dedi. Hançer'in Sıla'dan isteği ise silahı hiçbir şekilde kullanmamasıdır. Daha sonra Hançer diğer odada duran Melih'in yanına gitti ve Sıla'nın olayını anlatmaya başladı. Melih Sıla'yı aldatan adama öfkelendi. Hançer Melih'e Sıla artık silahı kullanmamak için bana söz verdi dedi. Ertesi sabah Mukadder sabahın erken saatlerinde hazırlanmıştır dışarı çıkacaktır. Ev halkı Mukadder'in sabah erkenden dışarı gitmesini garipsedi. Öte yandan Hançer ve Sıla birlikte şirkete geldiler. Sıla şirkete girmek istemese de Hançer Sıla'yı ikna edebildi. Dakikalar geçti Mukadder sahildeki bir parkta kendisine şantaj yapan kişiyle konuşuyordur. Şantajcı Mukadder'e çantanı bir bankın üzerine bırak ve arkana bakmadan git dedi. Şantajcı Derya, peruk ve gözlük taktığı için kendisini kamufle etmiştir. Derya hemen hızlıca bankın üzerine bırakılan çantayı aldı ve koşarak oradan uzaklaştı. Mukadder çantayı alan kişiyi gördü fakat henüz kim olduğunu fark edememiştir. Öte yandan Cihan bir şoför işe almıştır. Beyza Cihan'a bu şoför efendi birine benziyor, tıpkı bundan önceki efendi gibi görünen şoför Melih gibi dedi. Cihan Beyza'ya işe aldığım kişi şoförüm değil yakın bir dostumun kardeşi dedi. Cihan Beyza'ya yeterince çevremdeki insanlardan darbe yedim artık kimseye güvenmiyorum dedi. Gülsüm ise işe başlayan şoförden hoşlanmış durumdadır. Cihan'ın işe gitmesinden sonra Sinem gizlice Cihan'ın çalışma odasına girdi. Sinem hızlıca masadaki anahtarı buldu fakat o esnada odaya Beyza girdi. Beyza Sinem'e bu odada ne arıyorsun dedi. Sinem Beyza'ya kaçamak cevaplar verdi ve hızlıca odadan ayrıldı. Ama Beyza Sinem'in bir plan içerisinde olduğunu anladı. Sinem vakit kaybetmeden Hançer ve Melih'in evine aldığı anahtar ile giriş yaptı. Sinem evin odalarını dolaşmaya başladı. Sinem Hançer'in odasına gireceği esnada Beyza geldi. Beyza Sinem'e Melih'in kıyafetlerini koklamaya mı geldin dedi. Sinem Beyza'yı görünce hemen oradan uzaklaşıp koşarak köşkte yürüdü. Beyza Sinem'i durdurdu. Beyza Sinem'e o eve neden girdiğini bana söylemezsen Cihan'a yaptığını söylerim dedi. Sinem Beyza'ya Mine'nin tokasını bu evden almak için gitmiştim dedi. Beyza Sinem'e yalan söylemeyi beceremiyorsun dedi. Sinem Beyza'ya neden o eve gittiğimiz sana söyleyemem ama kendin öğrenebilirsin dedi. Beyza eve girince Sinem hemen evin kapısını kilitledi ve onu şantaja maruz bıraktı. Sinem de artık yalan söyleyecek kadar ustalaşmıştır. Beyza ve Sinem mecburen anlaştılar ve Beyza Sinem'in o eve neden gittiğini öğrenemedi. Dakikalar geçti bir sekreter Hançer'e Cihan Bey sizi yemekhane bölümünde bekliyor dedi. Hançer Cihan'ın bulunduğu masaya oturdu ve ikili konuşmaya başladılar. Cihan Hançer'e kahvaltı etmemişsindir otur dedi. Hançer Cihan'a buna gerek yok dedi ve masadan kalkmaya kalkıştı. Cihan Hançer'e seninle iş hakkında konuşacağım dedi. Cihan Hançer'e derneğin geleceği için seninle olan husumetimizi bir kenara bırakmamız gerekiyor dedi Cihan ve Hançer dernek ile ilgili işlerde birlikte sorunsuz çalışmaya anlaştılar. Cihan Hançer'e dernek için bir bağış toplantısı yapacağım ve arkadaşlarımın bağış yapmasını sağlayacağım dedi. Hançer Cihan'a sana çok teşekkür ederim böyle bir iyilik düşünmüşsün dedi. Cihan Hançer'e dernek için bir fedakarlık yapman gerekiyor dedi.
Cihan Hançer'e şirketteki hisselerin hatta tüm mal varlığını derneğe bağışlamalısın dedi. Hançer şaşkın ve somurtkan bir şekilde Cihan'a baktı. Cihan Hançer'e ne oldu, paranı kaybedeceğin için mi korkuyorsun dedi. Hançer Cihan'a parayı seven birisi olsaydım boşanırken senden isterdim dedi. Hançer Cihan'a bu kararı tek başıma veremem, ona izin ver dedi. Cihan Hançer'e kimin onayını alacaksın, o kişi kim dedi. Hançer Cihan'a o kişi hem sana yakın hem de uzak birisi dedi. O esnada bir sekreter Hançer'e yanınızda getirdiğiniz hanımefendi olay çıkarttı, lütfen gelin dedi. Sıla yolda geçen bir adama saldırmış ve o kişiyi başka birisi zannetmiştir. Engin'in de olay yerine gelmesiyle olay büyümeden çözümlenmiştir. Cihan ise Hançer'e Sıla'yı şirkete getirdiği için öfkelendi. Engin saldırıya maruz kalan adama Sıla isimli kadının akli dengesinin olmadığını söyledi. Dakikalar geçti, Cihan, Hançer ve Sıla ofiste konuşmaya başladılar. Cihan Sıla'yı azarlıyordur ve büyük bir hata yaptığını söylüyordur. Hançer ise Cihan'a Sıla sadece yanlış bir anlama sebebiyle böyle bir davranışta bulundu dedi. Cihan Sıla'ya sen aniden ortaya çıktın ve bana hiç güven vermiyorsun dedi. Cihan'ın Sıla hakkındaki konuşmaları Hançer'i rahatsız etti. Hançer'in iknası sonucu Sıla odadan çıktı. Hançer Cihan'a senin tek derdin insanlara ön yargılı davranmaktır. Hançer Cihan'a Yiğit isimli adamı şoför olarak işe aldığın vakit senin hakkında fikrim değişmişti dedi. Hançer Cihan'a hata yaptığımı anladım, sen sadece insanlara nefret duyuyorsun dedi. Hançer Cihan'a Sıla benim yanımda diye ondan nefret ediyorsun, dernek başkanı olduğum için derneğe düşman oldun dedi. Hançer Cihan'a tüm mal varlığımı derneğe bağışlayacağım, senin hiçbir şekilde paranı istemiyorum dedi. Hançer Cihan'a biz sana muhtaç değiliz dedi. Cihan Hançer'e sanırım fikir danışacağın kişiyle konuştun dedi. Hançer Cihan'a evet, o kişi bana, biz birbirimize yeteriz dedi. Cihan'ı bu sefer Hançer'in onay aldığı kişiyi merak sarmıştır. Hançer Engin'in ofisine gitti, Engin ile konuşmaya başladı. Engin bir müddet Sıla ile sohbet etmiş ve Sıla hakkında bilgiler öğrenmiştir. Hançer de Engin'e Sıla hakkında bildiklerini anlatmaya başladı. Engin Sıla'nın fevri bir davranış yapmaması için onu evine davet etti. Akşam vakti oldu. Hançer'in evinde toplantı vardır. Sıla Engin'in evine gitmek için kıyafetlerini hazırlıyordur. Melih ise Engin'e Sıla'ya sahip çıktığı için ona teşekkür etti. Hançer Engin'e Cihan'ın bir bağış gecesi planladığını söyledi. Hançer Melih'e Cihan benden tüm mal varlığımı derneğe bağışlamamı istedi dedi. Engin Hançer'e Cihan seni şirketten ve hayatından kovmak için böyle bir istekte bulunmuştur dedi. Hançer Engin'e tüm mal varlığımı derneğe bağışlamaya karar verdim dedi. Sıla ise diğer odadan konuşmaları dinliyordur. Engin ve Melih Hançer'e yanlış bir karar vermemesi için uyarıda bulundular. Öte yandan Mukadder odasındadır ve kendisine şantaj yapanın kim olduğunu düşünüyordur. Mukadder kendisiyle konuşan kişinin üslubunu ve parkta gördüğü kişinin görünüşünü düşünerek bir fikir üretti. Mukadder sonunda şantaj yapan kişinin Derya olabileceğini düşündü. Mukadder Derya'nın bu kadar bilgiyi nasıl öğrenmiş diye düşünmeye başladı. O esnada odaya Cihan girdi ve Mukadder ile konuşmaya başladı. Cihan Mukadder'e şirketin emlakçısı senin bir mülk satmak istediğini söyledi dedi. Mukadder Cihan'a büyük bir sağlık problemini atlattım ve bu sebepten dolayı sadaka vermek istiyorum dedi. Cihan Mukadder'e sadaka yapacağın kişilerin bilgilerini bana ver, ben onlara yaparım dedi. Mukadder ise Cihan'ın bu teklifini kabul etmedi. Mukadder Cihan'a sadaka yardımını kendisinin yapmak istediğini söyledi. Dakikalar sonra ev halkı yemek masasına oturdular ve yemek yemeye başladılar. Cihan masadakilere dernek için bir bağış gecesi toplantısı yapılacak dedi. Cihan ev halkına derneğe sizlerin de bağış yapmasını istiyorum dedi. Beyza ve Mukadder Hançer'in dernek başkanı olması sebebiyle bağış yapmayacağını söylediler. Sinem ise hiçbir cevap vermedi.
Cihan ev halkına derneğe ilk bağış yapacak kişi Hançer'dir dedi. Cihan, Beyza ve Mukadder'e hiçbir şekilde bağış gecesinde bir olayın çıkmasını istemiyorum dedi. Bir saat sonra Cihan çalışma odasındadır ve Hançer'in kendisine söylediği cümleleri düşünüyordur. Cihan Hançer'in onay aldığı kişinin kim olduğunu merak ediyordur. Cihan hem bana yakın hem de bana uzak olan kişi kim olabilir diye düşünüyordur. Cihan o kişinin kim olduğunu bulmak için büyük çaba sarf edecektir.